Cengiz'in vedasından sonra ölüm serileri durmak bilmeden devam edecek ve yeni vedalar bizi bekliyor. Herkesin merakla beklediği Vartolu ile ilgili çekimlere yapılan sürpriz sahne herkesi sevindirecek. Çağatay ve Kulkan'ın sinsi planı Yamaç'a büyük şok yaşatacak. Koçovalıları kök söktüren Ninja abimiz kim ve senaryosu ne kadar sürecek? Öte yandan Koçovalıların evinde ortalık çok fena karışacak ve Cumali amcanın herkesi şok edecek sürpriz senaryosuna giriş yapıldı. Nedim'in Kulkan'a yaptığı teklifin arkasında neler var? Yamaç'ın büyük sırla ilgili atacağı adım herkes ekranları kilitleyecek. Yasmin ile ilgili şok eden senaryo ne olacak? Tüm bunları ve daha fazlasını şimdi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Beklenildiği gibi Cengiz'e veda ettik. Tam da Efsun'un anlattığı şekilde Cengiz açısından çok acı bir veda oldu. Çağatay ve Kulkan Cengiz'in başına buyruk hareket ettiğini görünce adeta babalarını harcadılar ve Çağatay tam istediği gibi ayağına gelen fırsatı kaçırmadı ve tahtı ele geçirdi. Peki bu dakikadan sonra neler olacak? Bartolu ile ilgili çekilen sürpriz sahneye geçmeden önce ilk olarak şunu söyleyelim. Çağatay yaptıklarıyla zekasını bir kez daha kanıtladı. Babasını harcayarak tahtına oturdu ve üstüne bir de Kulkan'ı kendi safına çekti. Fakat Kulkan'dan sürpriz bir hamle bekleniyor. Bundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Evet, Çağatay'ın öncelikli amacı Yamaç'ı zaafından vurmak ve bunun için babasını Yamaç'a karşı yem olarak kullandı. Böylelikle Murtaza ve Kulkan'ı kullanarak Yamaç'ın yokluğunda Efsun'u ele geçirmeyi düşünüyordu. Hatta geçtiğimiz bölümde Cengiz Çağatay'a Kulkan'ın nerede olduğunu sorduğunda Çağatay sadece Kulkan'ın yapabileceği bir iş var, onunla uğraşıyor diyerek spoiler'ı vermişti. Evet, Kulkan Efsun'u almak için harekete geçecek fakat Çağatay ve Kulkan'ın bu planda başarılı olması beklenmiyor. Bu konuda Murtaza'nın da etkisini göreceğiz. Öte yandan Efsun'un Koçovalıların evindeki senaryosu henüz yeni başlıyor ve işler bir hayli karışacak. Efsun planında başarısız olan Çağatay ise bir süre geri çekilerek yeni planlar kuracak ve önümüzdeki bölüm değil bir sonraki bölümde Çağatay'ın sebep olacağı büyük bir veda izleyeceğiz. Koca Erdenet ailesinden geriye kalan Çağatay ve Kulkan bir süre daha yaşamaya devam edecek. En sona ise Kulkan kalacak. Çağatay'ın ölümü de vakti zamanı geldiğinde Yamaç'ın elinden olacak. Ancak öncesinde Çağatay'ın birçok bomba hamlesine şahit olacağız. Çağatay'ın öncelikleri arasında Seren de var. Annesi Olga'yı Seren'in öldürdüğünü öğrenen Çağatay ilk iş Seren'i ele geçirerek biletini kesecek. Seren ise bu konuda Yamaç'tan yardım isteyecek fakat işe yaramayacak. Çağatay annesinin intikamını alacak. Öte yandan vedasını izleyeceğimiz bir başka karakter ise beklenildiği gibi Murtaza olacak. Şimdi gelelim büyük bombaya. Son 2 bölümde Ögeday sonra Cengiz Erdenet öldü. Önceki videolarda bahsettiğimiz 5 bölümlük ölüm serisinin son 3 bölümüne girdik. Erdenetlerden sonra ölüm sırası şimdi Koçovalılara geldi. Ufak bir fırtına öncesi sessizliğin ardından Çağatay ve Kulkan'ın bomba hamlesiyle beraber Koçovalılardan acı bir veda yaşanacak. Hatta yaşanacak aksiyonlarda Ninja abimizin de parmağı olacak. Peki kim bu Ninja? Bu konuyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Karakteri yüzü kapalı bir şekilde canlandıran oyuncu, daha doğrusu dövüş sahnelerinde canlandıran oyuncu, dizinin Kemal'i ve aynı zamanda aksiyon yönetmeni Uğur Yıldıran. Fakat bu karakter gelip geçici, yüzünü net olarak göremeyeceğiz. Birkaç aksiyon sahnesinin ardından senaryosu sona erecek. Fakat öncesinde bahsettiğimiz veda bombası patlayacak. Kimin veda edeceği konusunda önceki videolarda analizlerimizi fazlasıyla paylaştık. Takip edenler konuya hakim. Hatta bu konuyla ilgili bomba bir Kulkan Cumali duyumu var. Netleştirir netleştirmez Instagram'dan anlık olarak paylaşacağız. Ancak yaşanacak olan bu vedadan önce sürpriz ve güzel bir sahne bizi bekliyor olacak. Şimdi gelelim bu konuya. Haftalardır dönüşünü merakla beklediğimiz Vartolu nihayet sahalara geri dönerek hasretimizi sona erdirecek. Vartolu ile ilgili çekilmesi planlanan sürpriz sahne ise şöyle. Önümüzdeki bölümde Koçovalıların klasik akşam yemeği sahnesine şahit olacağız. Bu sahnede herkes yemek masasında olacak. Vartolu ve Efsun da bunlardan biri. Hatta söylediğimiz gibi Vartolu'nun Efsun'la tanışma sahnesi de olacak. Karaca hariç neredeyse herkesin gülücükler saçacağı yemek sahnesi izleyenlerin içini ısıtacak. Fakat bildiğiniz gibi Çukur'da ne zaman güzel bir sahne olursa, ki buna aile yemekleri ve düğün organizasyonları da dahil, hemen sonrasında çok kötü olaylar gerçekleşiyor. İşte durum yine aynen bu şekilde olacak. Hatırlarsanız Selim'in ölümünden önce de toplu bir yemek sahnesi izlemiştik. Kısacası Vartolu'nun gelişiyle beraber izleyeceğimiz bu sürpriz sahnenin ardından pek iç açıcı olaylar olmayacak. Şimdi gelelim Efsun ve Koçovalıların evinde yaşanacak şok olaylarla beraber Cumali amca ve Nedim'in başlattığı sürpriz senaryoya. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan ancak bunu belli etmeyen Karaca Efsun'u gökte ararken yerde buldu ve böylelikle intikam almak istediği iki kişi, yani Efsun ve Akın da aynı evin içinde. Bu dakikadan sonra Karaca harekete geçecek ve Koçovalıların evine tam bir kaos ortamı yaşanacak.
Çağatay'dan korumak için Yamacın ısrarıyla Koçovalıların evinde kalmaya başlayan Efsun, yaşanacak olan gerilim dolu sahnelerde adeta neye uğradığını şaşıracak. Hatta Karaca'nın Akın ve Efsun'u ifşa ederek ortalığı daha fazla karıştırması bekleniyor. Tabi öncesinde Karaca'nın Yamaç'la bir sahnesi olacak. Bu sahnede Karaca Yamaç'a Efsun'la ilgili bazı şeyler söyleyecek ve gergin bir ortam oluşacak. Öte yandan hem Efsun'un ve özellikle hem de Akın'ın ifşa olmasıyla beraber yeni yüzleşmeler yaşanacak. Başta Sultan olmak üzere Koçovalı ailesinin Efsun'la yaşayacağı yüzleşme herkesi ekranlara kilitleyecek. Akın'la ilgili yaşanacak olan yüzleşme sahnelerinde ise adeta nefesler tutulacak. Bu senaryonun 2 bölüm içinde yaşanması bekleniyor. Kısacası şimdiye kadar bildiklerini ve intikam ateşini bir şekilde bastıran ve susan Karaca artık harekete geçerek ortalığı ciddi anlamda karıştıracak. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz bölümde duvar yazısında "hissediyorum yine kalpler kırılacak" cümlesiyle ince bir spoiler verilmişti. Şimdi gelelim Nedim'in planıyla beraber Cumali amca ve Yasmin senaryosuna. Geçtiğimiz bölümde sürpriz bir şekilde Nedim Kulkan'a işbirliği yapmayı teklif etti. Karşılığında ise hem hayatı kurtulacak hem de yarım kalan intikamını tamamlayacak. Kulkan şimdilik düşünme aşamasında. Öncelik olarak Çağatay'la beraber hareket ediyor fakat ilerleyen zamanlarda sapını değiştirecek. Peki Nedim neden böyle bir teklif yaptı? Bu sahnenin ardından önceki videolarda bahsettiğimiz sürpriz senaryonun gerçekleşme ihtimali biraz daha arttı. Bir kez daha hatırlatalım. Herkesin iyi karakter olarak beklediği Cumali amca beklenildiği kadar iyi biri olmayabilir ve Erdeneklerin kısa sürede tamamen yok olmasının ardından Çukur'un ve Koçovalıların yeni düşmanı sürpriz bir şekilde Cumali amca olabilir. Nedim'in Kulkan'a yaptığı işbirliği ve intikam alma teklifi bu senaryoyu doğrulamaya başladı. Çünkü Cumali amca Yamaç'tan ve Koçovalılardan beklediği tepkiyi görmezse B planını devreye sokacak. Tabi buna karşılık Vartoğlu'nun da öğrendiği bilgiler var. Kısacası önümüzdeki 3 bölüm içinde tam anlamıyla Cumali amca ve Koçovalılar arasındaki sürpriz senaryo başlamış olacak. Tabi öncesinde bir de büyük sırrın ortaya çıkış senaryosu var. Yamacın bir türlü öğrenemediği büyük sırrı kısa süre içinde mektubu okuyarak öğrenmesi bekleniyor. Şimdi gelelim Yasmin sürprizine. Yasmin'le ilgili şöyle bir ihtimali değerlendirerek analiz yapalım. Yasmin bir anda Nedim'in ısrarıyla apar topar Afganistan'dan Çukur'a getirildi. Bundaki amaç ise Yasmin'in güvende olması ve tedavi edilmesi. Fakat Yasmin'in İskandar'ın kız kardeşi olduğu söylenildi. İşte bu konuda bir yalan söz konusu olabilir. Yasmin aslında Cumali amcanın öz kızı olabilir. Ayrıca Emmi'nin Yasmin'le Afganca konuşması da bu yönde bir bağlantı olabileceğini sinyalini verdi. Çünkü geçmişte Emmi Cumali amcayı ve Afganlarla yapılan işbirliklerini biliyordu ve işin içindeydi. Hatta bu konuyla ilgili flashback sahneler izleyebiliriz. Öte yandan Nedim'in ısrarla Yasmin'in koruma altına alınmasını istemesi de kafaları karıştıran bir başka konu olmuştu. Tabi Cumali amca doğal olarak Afganlarla içli dışlı olduğu için senaryo gereği yaşamının büyük bir bölümünü Afganistan'da geçirmiş olabilir. Bu nedenle Yasmin adeta Afganistan kültürünü yansıtıyor. Peki sizce Yasmin Cumali amcanın kızı olabilir mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin dostlar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize